Saç ekimine ilgi her geçen gün artıyor. Sağlık hizmeti almak için yurt dışından Türkiye'ye gelenlerin de en çok tercih ettiği uygulamalar arasında saç ekimi var. Uzmanlarsa ekim işleminden sonra bazı noktalara dikkat etmenin işlemin başarısını önemli ölçüde etkilediğini söylüyor. Koray Hocam, saç ekimi estetik bir işlem midir yoksa tıbbi bir işlem midir? Saç ekimi bildiğiniz gibi zaten estetik bir işlem ama aslında cerrahi bir işlem, tabbi bir işlem. Yani birçok hasta bunu sanki böyle hani kuaföre saç kestirmeye gidermiş gibi gelen hastalarımız da oluyor. Biz onların ciddi bir tıbbi geçmişini inceliyoruz, detaylı sorular soruyoruz çünkü bir sürü ilaçlar veriyoruz bu işlem esnasında. Onun için biraz hani toplum gözünde hafife alan ama aslında ciddi bir cerrahi işlemdir. Mutlaka bir hekim tarafından yapılması gereken, eğitimli bir kadroyla yapılması gereken ciddi detaylı cerrahi bir işlemdir. Hocam, saç ekimi yaptıracak olanlar tabii bir de süreci merak ediyor. Siz de yakın zamanda saç ekimi yaptırdınız kendinize. Peki süreç nasıl ilerledi? Kesinlikle ağır bir işlem değil. Yani işlem sonrasında da hatta gecesinde de tabii işlem esnasında lokal anestezikler kullanılıyor, o bölge uyuşturuluyor ama zor kısmı herkesin tahmin ettiğinin dışında aslında işlemin kendisi değil, işlemden sonraki ilk gece. Siz çünkü ekilen saçlar çok hassas oluyor. Onları yerinden oynatmamanız lazım. Özel bir yastık veriyoruz. Hasta saçına dokunmasını istiyoruz. O pozisyonda uyumak zor. Yani genelde en sıkıntılı kısmı derseniz, bana hangi kısmı derseniz işlemden sonraki ilk gece derim. Normal hayatınıza bu kabuklar, bu işlemi yaptırdığınız ilk 10 gün içerisinde belli oluyor ama 10. günden sonra ekim yapılan bölgedeki kabuklar döküldükten sonra saçınızın kısa olması dışında gerçekten hiç anlaşılmıyor. Saç ekimi işlemi sonrasında normal hayata dönüş, operasyonun hemen ardından bazı küçük kurallara uymak kaydıyla mümkün olabiliyor. İşlemden ne kadar sonra normal hayatımıza aslında aynı gün, işlemi yaptırdığı gün araba kullanıp evine dönen birçok hastamız var ama normale dönmekten kastımız hani işte her türlü spor aktiviteyi yapmak, canımız ne istersek işte denize girmek, saunaya gitmek falan filan. Aslında ilk 15 gün kritiktir. Yani ilk 15 günden sonra artık her türlü spor aktivitesini yapabiliriz. Denize girmekte de bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla güneşin altında uzun süre kalmalarını istemiyoruz. İşte solaryum gibi aşırı ultraviyole ışıklarına maruz kalmalarını istemiyoruz ama onun dışında işlemden sonra hani dikkat etmesi gereken periyot bence ilk 15 gün. Normal hayatınıza çok kısa süre içerisinde dönebilirsiniz. Buradaki sınır bana göre kendi gözlemim 15 gün.